Fas Marrakeş'ten Casablanca'ya gidiyoruz. Casablanca havalimanından Casablanca'yı görüp İstanbul'a döneceğiz arkadaşlar. Trene çok zor yetiştik. Buradan tren var Marrakeş'ten. Direkt Casablanca'ya tren var. İlk defa ben de yurt dışında bu kadar uzun bir trene biniyorum. Şehirler arası trene biniyorum. Tren şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Her 1,5 saatte bir kalkıyor o tren. Fakat şöyle bir sorun var. İnternetten bilet alabiliyorsunuz. İnternetten biz bilet alamadık. O yüzden biraz heyecan yaptık. Son dakika yetiştik. Hatta gelirken buraya taksi kaza yaptı. Bir tane motora vurduk. Adam bizi yetiştirecek diye motora çarptı. Sonra geldik. Biletimizi aldık. Hemen koştura son 5 dakika kalmıştı. Koştura bağırdılar gelin diye. Trene yetiştik. Şimdi trendeyim. O yüzden giriş aşamasını sadece telefonla çekebildim. Gerçek Fas'ın neresi olduğu, işte burada yerel halk nasıl yaşıyor vesaire, bunları da aynı zamanda gözlemlemiş olacağız, görmüş olacağız. Birazdan sizlerle. Bu Fas Marrakeş yolculuğu toplamda 5 durak olması lazım. Toplamda 2 saat 50 dakika sürüyor bu yolculuk. Direkt havalimanına gitmiyor. Bunu da bilincinde olun. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Belki aranızdan Marrakeş'e gelip Casablanca'yı da görmek isteyenler olur. Hasan II Camii vesaire. İşte Casablanca'nın, Fas'ın asıl kültürünü öğrenmek isteyenler olur, görmek isteyenler olur. Gerçek insanlar, yani turistlerin haricinde lokal bölgelerde nasıl yaşanıyor, bunu görmek isteyenler olur. O yüzden şöyle söyleyeyim size. Toplamda 3 saat sürüyor. Bu tren Casablanca'ya gidiyor. Fakat Casablanca havalimanına gitmiyor. Yani direkt Marrakeş'ten Casablanca havalimanına bir tren yok. 2 tren var. O da internette yazıyor ne kadar doğru. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri şimdilik kapalıymış. Ama düzeltirler herhalde, bilmiyorum. Biz Casablanca'da inip varsa trene bineceğiz. Yok ise eğer taksiyle geçeceğiz. O da ortalama 25 euro falan herhalde. Öyle bir şey diyor. Yani toplam 600-700 lira falan bir fiyatı olması lazım. Bilginiz olsun. Yani o da ortalama 30 euro ile 25 euro arası falan herhalde. Bilginiz olsun. Biri yanlış yere oturmuş arkadaşlar. Bir tane adam geldi diğer durakta. Buna da dikkat edin. Bilet numaralarında burada yerlerde yazıyor. Şu hemen yukarıda. Bakın şurada oturacağınız yerler yazıyor. Biletin hemen sol tarafında yazıyor. Buna biraz dikkat edin. Yoksa böyle karışıklık oluyor. Bilginiz olsun. Buralar karıştı. Yani 3-4 kişi yanlış yere oturmuş. Muhtemelen boş olur diye. Öyle bir çakallık yapmayın, haberiniz olsun. Bir de burada ikram yok arkadaşlar. Aynı bizim ikramlar gibi böyle şeyler, otobüsteki ikramlar gibi geliyor adam şeyle. Ama bunlar parayla satılıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve sabahtan beri böyle çöl gibi yerlerden geçiyoruz. Ardından da Casablanca'ya inip toplam 120 manat daha verip 2 tane daha bilet aldık. İstasyonun karşısından geçip Casablanca Airport'a geçeceğiz. Buradan bütün bilgileri girdik. Bilginiz olsun. İşte kaç yataklı mı, bilmem ne mi, o mu bu mu vesaire hepsini verdi. Biletimizi de verdi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi biz biletleri aldık arkadaşlar. 2 tane yine bilet aldık. Casa Voyagers'e indik. Bu Casa Voyagers'e indiğimiz yerin hemen arka tarafında bizde trenler nasıl? İniyorsun, karşıya geçiyorsun, devam ediyorsun. Biz bu bileti almadığımız için oradan inip yukarı çıkıp tekrar aldık. Bilginiz olsun. Şöyle AVM gibi bir yer. Hemen buradan çıkıyorsun. Şuradan da biletini alıyorsun ileride. Buradan tekrar geri dönüyoruz. Saat 13.05'te Casa Voyagers'a gideceğiz. Aeroport in the bridge. Yeah, good. Thank you. Havalimanı şeyine bineceğiz. Biz şey zannediyorduk. Biraz daha mesela indim. Biraz yürüyeceğim, oradan bineceğim. Şehir içi bir trene bineceğim zannediyordum. Ama aynı güzergah üzerindeymiş trenler. Yani aynı ray üzerindeymiş. Şöyle göstereyim, siz daha iyi anlayacaksınız. Bakın az önce buradan, şu taraftan geldim. Şimdi %90 ihtimalle şu trene bineceğim ve gideceğim. Git tren diye. Şimdi bunu kaçırırsak uçağı da kaçırmış oluruz. Hiç hoş olmaz. Casablanca'da bir gün daha kalmak zorunda kalırız. Hoş olmaz. Bunlar daha önce ben yaşadım çünkü böyle uçak kaçırıp bir gün daha kaldığım oldu. Hoş olmuyor. Ya olsun, tecrübe olsun falan diyorsun ama artık tecrübe olmayı geçtik. O yüzden şükür bulduk. Sonra artık. Tamam, son 10 dakikası kalmış. Yani son 10 dakika kala gelin yanıma diyor. Öyle belli olacak diyor. Yine estik deli gibi, rüzgar gibi ama olsun. Evet, Casablanca'da böyle arkadaşlar. Burası biraz daha şehirleşmiş, biraz daha güzel. Casa Voyagers burası. Daha güzel. Yani nasıl söyleyeyim, şehir burası, çöl yok. En azından çöl değil burası arkadaşlar. Şimdi geldik. Oradaki görevli personel dedi ki burası dedi. Bekleyeceğiz bakalım. Aynen. Zaten şurada da yazıyor. Airport yazıyor. Muhtemelen burası arkadaşlar. Daha da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şunu unutmayın. Yurt dışında bir yerden bir yere gidecekseniz, yani
geri dönecekseniz bilmediğiniz bir havalimanı olduğu için en az 2 saat önceden orada olun. Çünkü sorunlar çıkabiliyor. İşte bir de şehirde kaç tane havalimanı olduğuna özen gösterin. Aldığınız biletin alan koduna bakın. Mesela RAK, Marrakeş'inki RAK. Buranınki daha farklı, MAR olması lazımdı. Öyle hatırlıyorum. Yani Muhammed bilmem ne havalimanı Casablanca'daki. O yüzden mutlaka bunlara dikkat edin. A19 mesela az önce bunlar belli değildi, açık değildi. Şu an şeyde gözükmüyor ama kamerada gözükmüyor ama ben görüyorum mesela diyor ki Airport 1305. Benim aldığım biletin aynısı A19 diyor. Ben az önce mesela bilmeden buranın yan tarafına geçtim. Sonra yukarı çıktık. Bilene sorduk. Bunlar çok önemli bakın. Personele sorduk. Belki biz orada bekleyecektik. Binecektik trene. İlk sorduğumuzda personel dedi ki burası dedi. O yüzden kafa karışıklığı oldu. Şimdi buradan trene bineceğiz arkadaşlar. 30 dakika sonra Casablanca Havalimanı'nda olacağız. Casablanca Havalimanı'nda sizlere göstereceğim. Havalimanı trenimiz geldi, gidiyoruz. Evet, bir de trenlerin şeyleri var arkadaşlar. Aldığınız bilete göre yataklı tren var. Yataklı olmayan var. İşte 2. sınıf var, 1. sınıf var. Sınıflara göre ayrılıyor. Bizimki ekonomik olan da hiçbir şey vermiyorlar. Vermesinler zaten, yarım saat gideceğiz. Çok da önemli değil yani. Burada istediğin yere oturuyor. Bir yere oturalım işte. Numara yazmıyor bilette. Buradan biletimizi okuttular arkadaşlar. Aynen, gelir tanı atarım. Ama şey Bileti diyeceğim. okutuyorlar, bilginiz olsun. nereden Biletinizi biliyorsun sakın ki? kaybetmeyin, Götürüyor tamam mı? mu internette? Girişte de bileti okuttular. Şimdi de okudular. Hani akıllılık yapıp zaten bir şey demiyorlar değil, dinmeyin. Hani siz binerken zaten izliyorlar sizi. Bakıyorlar bunlar kim. Yeni gelenlerin direkt biletlerini okutuyorlar. Bilginiz olsun. Bunu da al, O sana cebe alamaz koy. mı peki? Havalimanı trenine bindik. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an bindiğimiz tren, havalimanı treni biraz daha yeni gibi. Biraz daha hızlı diğerine göre. Böyle trenler de kendi aralarında sınıflara ayrılmış. Hızlı trenler var aynı istasyonlarda ve trenler var. Ya trenlerin içerisinde şöyle seçenekleriniz var bilet alırken. Yataklı tren. Ondan sonra 1. sınıf tren. 1. sınıf trende muhtemelen ikram veya yemek oluyor. Bizimkisi ekonomi olan 2. sınıf tren arkadaşlar. Zaten 30 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Çok da uzun bir yolculuk yapmayacağız biz. Toplam Marrakeş'ten Casablanca'ya 3 saat geldi. 35-40 dakika arası da Casablanca Havalimanı'na gidiş yapacağız. Ve Marrakeş'ten buraya gelene kadar gördüğüm kadarıyla Fas'ta şöyle bir şey var. Casablanca bölgesi, gördüğümüz alan, Casablanca bölgesi, Fas'ın biraz daha metropol olan yeri. Yani biraz daha business'in döndüğü yer, paranın döndüğü yer olarak düşünüyorum. Marrakeş ise direkt turizm olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü burada Casablanca'da hastaneydi, oydu, bu binaların renkleri vesaire, hani turizmi çok önemsememişler. Kentleşme aynı bizim İstanbul'daki gibi kaotik, karışık ve insanlar turist var. Yine burada da turist var bu arada. Burada da turistler var. Yerel halk da fazla ve çalışan sayısı da çok fazla burada. Birazdan zaten görüntülerde göreceksiniz nasıl bir yer olduğunu arkadaşlar. Sadece ineceğimiz yeri bilmiyorum. Orada da zaten anlaşırız. Sorarız burası havalimanı treni mi diye. Çantamı buraya bıraktım, valizime. Bu trene bindiğinizde aklınızda bulunsun. Bu trene binerseniz eğer aklınızda bulunsun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nerede benim şeyim? Aynen. Bilet böyle. Bilet bu. Bakın bilete. Görüyor musunuz? Burada koltuk numarası yazmıyor. Sadece klas numarası, yani sınıf. Kaçıncı sınıf olan bilet alıyoruz. Bilette bile bizi sınıflara ayırıyorsunuz. Sınıflara ayırıyorlar sadece. O kadar. Başka bir şey yok. Buradan şimdi havalimanına gideceğiz. Havalimanında görüşmek üzere diyorum. Evet, hemen indikten sonra şöyle karşıda, şu karşıda girişi var zaten havalimanının. İspanyol arkadaşla karşılaştık. O formada işte formalarımız aynı falan filan. Öğrenciymiş, dünyayı geziyormuş işte. Klasik Avrupalı. Biz de deli gibi çalışıyoruz. 2-3 yer görelim diye çocukluğumuzdan beri. Ama işte hayat herkese eşit davranmıyor. Geldik boarding yerine arkadaşlar. Birazdan personele soracağız zaten. Hemen bakın. Geldiniz, Turkish Airlines ekonomi diyor zaten. Görüyorsun oradan. Gideceğiz oradan. Biletimizi alacağız. Biletimizi oradan alacağız. Artık işlemlere başlayacağız arkadaşlar. Casablanca Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Çok da büyük değil ama küçük de değil yani. Ortalama bir havalimanı. Kolaylıkla işlemlerimizi hallettik. Türk pasaportuyla geldiğimiz için bize soru sormadı. Direkt bize vizesiz biliyorsunuz. Çıkarken de girerken bir soru sordu. Nerede kaldınız? Nerede kalacaksın dedi. Kaç gün kalacaksın dedi. Ne iş yapıyorsun dedi. Bunların cevaplarını da verdik. Çok rahat bir şekilde girdik içeri. Sadece kendi vatandaşlarına biraz öncelik veriyorlar. Bizi biraz geç aldı. Hani sıra bendeydi mesela, beni almadı. Sen bekle dedi, diğerlerini çağırdı. Biraz bekledim yani, 20-25 dakika rahat bekledim. Tek sorun oydu. Onun haricinde benim hiçbir sorun yok. O da hoş muydu? Hoş bir hareket değildi bence. Ama yine de
sıkıntı yok. Yine de okeyiz yani. Bir alt kata inelim, alt kata bakalım. Havalimanında dış görünümü böyle arkadaşlar. Asya'daki gibi ya da şeydeki gibi böyle bir parkı yok. Mermer havalimanı. Bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum ama havalimanında robotlar vesaire de yok. Genelde insanlar, çalışanlar özellikle güler yüzlü. Çalışanlar güler yüzlü. Ondan yana da bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi biz burada Casablanca'da birkaç dirhemimiz kaldı. Onlarla böyle hediyelik eşya bakıyoruz. Eğer uygunsa buradan alacağız, gideceğiz. Evet, sizlere olabildiğince tren yolculuğunu vesaire Casablanca Havalimanı'nda nasıl giriş çıkış yaptım, bunları anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. İzlemesi ve beğenmesi bedava arkadaşlar. Ama bunları yapması gerçekten zahmetli ve maliyetli işler. Teşekkür ederim şimdiden. Görüşürüz.